Evet arkadaşlar, ben Ramazan Aydoğdu, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Of'tan yola çıkarak Trabzon merkezdeki Atatürk Köşkü'ne, ardından Ayasofya Camii'ne gideceğiz. Hemen Of'tan çıktık. Ninja'yı gördük. Atatürk'e gideceğiz. Arabanın kapağı açıldı. Şuna bak, yolda gidelim. Biz arkadaşlar şu an Atatürk Köşkü'ne doğru tırmanıyorduk ama inanılmaz bir şekilde trafik oldu. Arkası full çakılı trafik. Şu solda yukarıda olması gerekiyor. Ama ileride trafik oldu ve çıkamıyoruz. Bir yarım saattir burada bekliyoruz. Ve bugün hafta içi çarşamba. Şimdi arabayı park ettik. Atatürk Köşkü'ne doğru çıktık. Aşağı doğru biraz park ettik. Şimdi Atatürk Köşkü'ne doğru biraz yürüyeceğiz. Şöyle bir yokuş. Arabayı hemen şu otobüsün arkasına park ettik. Görüyorsanız tabii. Evet, şu an Atatürk Köşkü'ne doğru giriş yapıyoruz. Şu an açıkçası Atatürk Köşkü'nün bahçesindeyim. Atatürk buraya geldiğinde 3 kere kalmış. Ağzında tadını biliyormuş. İnanılmaz bir manzarası var dışarıda. İçeri girmedim. Birazdan içeri gireceğiz bakalım. Bilardo. 3 top. Burası da yemek odası. Hemen şurada bir piyano. Burası da mutfak. Hemen üst kata çıkalım. Pardon. Hemen yatak odasına bir bakalım. Burası da yatak odasıymış. Şöyle balkonu da çekelim şöyle. Birinci kattan ikinci kata çıkalım. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. İkinci katta şu şekilde manzara var. En üst kat burası. Şimdi köşk tamamladık. Şu an daha demin gördük, gezdik, içeri gezdik. Toplam zemin dahil toplam 4 katı var, bir de bodrum katı var. Atatürk buraya Trabzon'a 3 kere gelmiş. Geldiği zaman da hemen şu gördüğümüz konakta, köşkte kalmış. Burayı 1890'larda Rum bir banker yaptırmış ve Rum banker yaptırdığı zaman ona ait bir mülk aslında. Batı tarzı yaptırılıyor. Osmanlı'nın son dönemleri zaten o zamanlarda hep batı tarzı bir mimari hakim olduğu için batı tarzı bir mimariyle yaptırılmış. Atatürk buraya en son gelişince 1937 yılında Trabzon'a geldiği zaman burayı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mülkü haline getiriyor. Zaten Rumlar mübadele döneminde Trabzon'u terk ediyor. Evet, şimdi bankta oturdum ve çıkışa doğru gidelim. Atatürk Köşkü'nden sonra Ayasofya Camii'ne geçeceğiz. Sizleri inanılmaz bir tarih bekliyor olacak. Haydi çıkış yapalım. Kalabalığa bak. Evet, yine bir turist kafilesi. Arabayı çekmemişler. Güzel bir haber benim için. Şimdiki istikametimiz Ayasofya. Söylediğimiz gibi Atatürk Köşkü çok güzel bir yere sahipti. Biraz değil, bayağı bir yokuş çıkıyorsunuz. Burası Trabzon merkeze bağlı bir yer. Girerken 80 lira ödedik. Güzeldi. Yarım saat gezilecek, görülecek bir yer. Onun dışında bahçede oturup sakince dinlenebilirsiniz. Buraya turla da gelebilirsiniz açıkçası. Turlar Trabzon'da çok pahalı değil. Belki 500-600 bin lira maksimum bulabilirsiniz. Belki bu turlar Ayasofya Camii de dahildir. Biz arabayla geldik. Arabayla gelmeyi tercih ettik. Zaten içerisi 80 lira. Çok fazla bir rakam da değil. Arabaya doğru bir geçelim. Arabada inanılmaz ısınmış. Şimdi arabayla yaklaşık 10 dakika bir mesafede Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne geldik. Birazdan Ayasofya Camii'nin içine giriş yapacağız. Ayasofya Camii. Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne şu an girelim bakalım. Şurası da bahçesi, yani avlusu. Güzel bir görünüme sahip gördüğünüz üzere. Şurada kalıntılara bakalım. Neymiş? Şu an gördüğünüz kalıntılar 1990'lı yıllarda tabakhane çalışmaları sırasında bulunuyor. Bu kalıntılar ise Doğu Roma ve Bizans döneminden kalma bir tapınağa ait olduğu düşünülmekte. Şu anda da Trabzon'daki Ayasofya Camii'nin avlusunda mevcut. Burası Ayasofya Camii'nin güney cephesi. İnsanlar burada oturuyor, köpeklerini gezdiriyor. Çok güzel bir yazın rahatlama yeri aslında burası. Şu şekilde. Bahçesi çok güzel. Şu an Ayasofya'nın kuzey kısmını görüyorsunuz. Burası zaten denize bakan kısmı. Hemen burada inanılmaz bir Karadeniz manzarası. Şuranın ilerisinde Trabzon'un stadını görebilirsiniz. İleride. Hemen burası kuzeyi, arkası güneyi. Burası da hemen batısında bir çan kulesi mevcut. Burası da 1400'lü yıllarda yapılmış. 1461'den önce yapıldığını bilsek yeterli. Yani kilise döneminde yaptırılmış.
Birazdan içeri gireceğiz. Şimdi Ayasofya Camii'nin içine girelim. Bakalım içerideki fresklerin durumu nasılmış ve ibadet yerlerine bakalım. Hemen bu da cami giriş kısmı. Cami kısmına girdik. Şu an gördüğünüz bu cami önceden bir kiliseydi. Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde inşa ettirildi ve 1200'lü yılların ortasında inşa ettirildiği düşünülmektedir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldıktan sonra burayı ilerleyen yıllarda camiye çevirmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 1964 yılında müzeye dönüştürülmüştür. 2013 yılında ise tekrar cami olarak kullanmaya devam edilmiştir. İç mekanı İncil'den sahneleri betimleyen fresklerle süslenmiştir. Şu an gördüğünüz Onfalyon, Bizans İmparatorlarının taç giyme törenlerinin yapıldığı yeri simgeler. İmparator burada durur, papazlar tarafından kutsanırdı. Evet arkadaşlar, şu an Trabzon Ayasofya Camii'nden çıktım ve İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne benzerlikleri hiçbir şekilde gözümden kaçmadı. Şu an gördüğünüz Ayasofya Camii yapılışı aslında biraz ilginç. Neden? 1204 yılında İstanbul yağmalandığı zaman, İstanbul 1204 yılında Haçlılar tarafından, yani Katolikler tarafından yağmalanıyor. Katolik Hristiyanlar 1204 yılında Ortodoks Hristiyanları yağmalıyor. Yani Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'unu yağmalıyorlar. Zenginliklerini çalıyorlar ve o zamanki halka zulmediyorlar. Bu halka zulmettikten sonra Ortodoks Hristiyanlar anlıyor ki burada bize Katoliklerden bile fayda gelmiyor ve aslında daha çok zarar geliyor. Bundan dolayı 1204 yılında İstanbul'daki Bizanslılar Trabzon'a gelerek Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kuruyorlar. Trabzon Rum İmparatorluğu 1204 yılında kuruluyor ve ardından yaklaşık 40-50 yıl sonra ise buradaki kilise inşa ediliyor. Hemen direkt burası off. Şurası inanılmaz bir manzaraya sahip diyelim ve videomuzu bitirelim. Bana destek olmak isterseniz benim videolarımı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz.